Herkese merhaba. Bugün eğitim videoları serimizin ikinci bölümünde birlikteyiz. Punchlardan söz edeceğiz bugün. Birkaç uygulama yapacağız. Şimdi en baştakinden başlayalım. Bu gördüğünüz Çin işi bir punch. 3 milim elmas uç dediğimiz punch. Şimdi 3 milim ve elmas uç terimlerini açıklayayım size. Her bir çatalın birbirine olan mesafesi, yani deri üzerinde aslında bıraktığı izlerin, deliklerin birbirine olan mesafesi 3 milim arkadaşlar. Elmas uç dediğimizde, bilmiyorum net görünüyor mu şu an, ağız yapılarının deri üzerinde elmas şeklinde bir iz bıraktığı anlamına geliyor. Böyle üçlü bir set bu. Genellikle şu dörtlüyü çok kullanmıyoruz. İkili köşe dönerken bu altılıda düz dikiş, düz delik açarken kullandığımız bir zımba. Ben uzun zamandır kullanmıyorum bunları. Daha profesyonel zımbalar elde ettikten sonra açıkçası biraz atıl durumda kaldı. Ama başlangıç seviyesi için bence işinizi görecektir. Maliyeti de çok ucuz diğerlerine göre. Hemen yanında bu pirinç punch'tan biraz bahsedeyim. Benim sıkça kullandığım, hatta en çok kullandığım punch bu. 3.8 milim diş aralığı var. Fransız stil dediğimiz. Bu da derin üzerinde çapraz düz kesikler açarak deriyi deliyor. Bu birazcık daha profesyonel. Ağzındaki bıçaklar ağır sanayide kullanılan metal bıçaklar. Kolay kolay eğilme, kırılma yapmıyor. Tabii arada bir köreliyor. Bunları güzelce bilelemek lazım. Hani artık son noktasına geldiğinde de bunlar teker teker çıkıyor ve yedek parça olarak satıldığı için değiştirilip yenisiyle tekrardan delme işlemine devam edebiliyorsunuz. 4 milim olması gerek. Evet, 4 milim düz ağız bir punch var. Bunda işte birbirine olan mesafesi 4'er milimlik delikler açıyor. Bu da deriyi yararak delikler açıyor. Bunun kafası bu şekilde çıkıyor. İlk derste bunlar aslında birazcık bahsettim. Şimdi aslında uygulama yapmak istiyorum. Şundan da hemen bahsedeyim. Bu da yuvarlak klasik bir punch. Bu deride delikler açıyor. Diğer üçü gibi yarma yapmıyor. Delikler açıyor ve açtığı deliklerin şuradan da tahliyesini sağlıyor deriyi. Bunun da 3 milim olduğunu söyleyeyim. Delikler birbirine 3'er milim arayla açılmış oluyor. Şimdi bir uygulama yapayım. Şöyle bir deri hazırladım size. Bunu birlikte bir delelim. Daha sonra dikelim. Üzerinde tekrardan konuşur, dikişlere bakarız. Hangi punch nasıl delikler açmış, deliklerde dikişler nasıl duruyor. Şimdi şunları bir kaldıralım önce. Şimdi delik delmeden önce ilk bölümde size bahsetmiştim, bir tane pergeliniz olsun mutlaka diye. Bu pergeli birçok noktada kullanıyoruz aslında ama en fazla kullandığımız yer, delik delmeden önce zımbaların referans olarak bir çizgiden geçmesi lazım. Ve bunu da doğal olarak bir kalemle vesaire çizemeyiz derinin üzerine. Bir iz yapmamız gerekli. Şimdi o izi oluşturacağız öncesinde. Daha sonra da deliklerimizi deleceğiz. Bu şekilde iz yaparken de köşe dönüşlerinde pergeli döndürmeyin arkadaşlar. Deriyi döndürün. Çok daha rahat olduğunu göreceksiniz. Bakın şu pergeli döndürürken bu sefer bakın burada deriye yaklaştı. Ölçüyü kaçırdı. O yüzden olabildiğince deriyi döndürerek köşelere dönün. Evet, bu şekilde. Şimdi ben burada tulumba kullanacağım. Atölyem bir apartmanda olduğu için, bir evde olduğu için böyle taktuk gürültü yapıp vurma şansım çok olmuyor, insanları rahatsız etmemek için. O yüzden tulumbayla deleceğim.
Mesela böyle köşe dönerken ikili zımbaya geçip daha rahat şekilde ve daha temiz şekilde köşeleri dönebilirsiniz. Zaten diğer türlü köşe dönmeniz mümkün değil. Yeterli. Şimdi buradan size göstereyim. Bakın ilk gösterdiğim elma suş dediğim. Bakın derin üstünde hemen hemen elmasa benzer bir yarma izi bırakıyor. Hemen üstündeki burada gördüğünüz delikler Fransız tarzı zımbaya ait. Şuna. Ondan sonra devam edenler en son tanıttığım bu yuvarlak uçlar ile delinmiş. Bakın tamamen delik. Diğerlerinin neredeyse hiç arka tarafı görme imkanınız yok ama burada net delikler mevcut. Ve arkayı görebiliyorsunuz. Daha sonra da bu düz uçla deldiğimiz kısım mevcut. Şimdi bunu hızlıca dikeceğim ve dikişten sonra tekrardan üzerinde konuşacağız. Dikişten önce söylemek istediğim bir şey daha var. Onu da bilin, anlatayım. Bunu ayrıca işleyeceğim zaten dikiş konusunda. Şimdi derimizi deldik. Tam tur bir dikiş yapacağız, değil mi? Onun için bu şekilde. Bakın bu tam bir çevresi. Dikiş yapacağınız yerin 4 katı mesafede iplik almanız gerekli. Ki dikişi rahatlıkla bitirebilirsiniz. Makas almamışım yanıma, şöyle bıçakla keselim. Yani 4 katı kadar ipiniz olması lazım ki bu dikiş bir ek olmadan bitebilsin. İğneye iplik takmayı da göstermek istiyorum. Şimdi bunlar saraciye iğnesi. Uçları kördür. Deriye zarar vermemek için. Şimdi ipi ne kadar keseceğimizi söyledim. Dikeceğimiz alanın 4 katı boyutunda ip kesmek her zaman işi garantiye almaktır. Şöyle bir durum var tabii. Büyük bir alan dikeceksiniz. Mesela bir çanta yapımı var elinizde. Şimdi haliyle 4 katı iplik almak biraz delilik olur. Çünkü o ipi kontrol etmek, sürekli aynı hareketi yapmak zor. Dolaşma olasılığı çok yüksek. Bu sefer tabii ki daha minimal boyutlarda iplik kesmeniz daha doğal olacaktır. Şimdi iğneyi önce ipliği iğneden geçiriyoruz bir tur. Şu an delikte. Daha sonra bakın elime birazcık 1,5 boy fazla bıraktım. Bir tur deliyoruz. Ve elimizde şu an bir D harfi oluşuyor. Şöyle göstereyim. Sonra bu fazla kalan yerden bir kez daha deliyoruz. Şu anda elimizde bir B harfi oluştu. Aklınızda öyle kalsın. Daha sonra bunları aşağıya alıyoruz. Bakın düğüm gibi oldu ama aslında bir düğüm yok burada. Sonra ipi çekiyoruz. Ve şu an ip hazır. Hem ince hem sağlam. Aslında 2 tane
buraya düğüm atmış olduk. Böylelikle bu iplerin dikiş esnasında çok fazla sürtünme olacağı için belli bir süre sonra uç kısımlarından incelmeler oluyor ve ipin iğneden çıkma durumu söz konusu. Ama bu yöntemle ipiniz muhtemelen iğneden siz isteyinceye kadar çıkmayacak. Hadi şimdi dikişe geçelim. Şimdi dikiş yaparken ben bir mengene kullanıyorum. İşimi daha kolaylaştırıyor. Çok daha rahat. Yani böyle bir şeye sahip değilseniz elinizde de dikebilirsiniz. Bu zamanla oturan el alışkanlıklarıyla ibaret. Şimdi dikişimize başlayalım. İğneyi ilk delikten geçirdikten sonra yukarıya doğru kaldırıp ipi bir hizalıyoruz ki eşit seviyede sol elimizde ve sağ elimizde ip olmasını isteriz. Şimdi daha sonra nasıl başlıyorsak hep öyle devam etmeli. Sol taraftan başlıyorum gördüğünüz gibi. İpi geçirdim delikten tutuyorum buradan. Daha sonra sağ elimde tuttuğum iğneyi diğerinin arkasından geçiriyorum. Ve ipin delinmediğine emin oluyorum. Eğer bu iğneyle ipi delersek işimiz çok zorlaşır. Emin olduktan sonra bir tur üstünden atıp eşit şekilde güç uygulayarak çekiyorum. Aynı hareketleri yapmak çok önemli. Nizami dikişler elde edebilmek için. Aksi takdirde dikişlerinizde eğrilikler söz konusu olabilir. Soldan başladım yine. Arkasından geçirdim. Üstünden bir tur attım. Ve sıktım. Soldan geçirdim. Diğer iğneyi arkasından üzerinden bir tur attım. Sıktım. Bu zamanla elinize oturacak. Çok çok daha hızlı bir şekilde dikişinizi yapacaksınız. Ve dikişi yaptıktan sonra çok fazla güç uygulamayın burada bu düğümü atmak için. Hassas bir terazide olsun eliniz ve mümkünse hep aynı terazide olsun. Bir dikişi çok sıkıp diğer dikişi çok gevşek bırakırsanız da nizami bir görüntü elde edemezsiniz. Dikişi bitirdim. Şimdi bunun üzerine bakalım hangi dikiş nasıl görünüyor. Ortadaki dikiş bahsettiğim gibi bu elmas uçla diktiğimiz dikiş. Şu yakından bakalım. İşlerinde en düşük milimetreye sahip olan iki punch'tan birisi. 3 milimde bir dikişimiz var. Hemen üstünde daha geniş dikişler olan yer. Bu Fransızla diktiğimiz 3.8'lik çapraz kesikler olan dikiş. Şöyle yakından göstereyim. Daha sonra onu bu düz uçlu 4 milim zımba takip ediyor. En geniş dikişler. Şimdi bu dikişleri her üründe farklı farklı kullanmak lazım. Mesela çanta yaparken, daha büyük objeler yaparken
bu punch'ı kullanmak daha mantıklı. Çünkü bu dikiş çanta üzerinde çok da güzel durmayacaktır. Çok ufak, ince duracaktır. Çok sık duracaktır. Ama büyük bir objede böyle bir dikiş işinizin kalitesini çok daha ön plana çıkartacaktır. Tabii dikiş yaparken ve punchları kullanırken dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. Ben bugün 4 farklı punch'ı, farklı mesafelerde olan punch'ı aynı iplikle diktim. Ama bu mantıklı değil. Mesela 3 milim olmasına rağmen aralıklar, bu yuvarlak punch'la şununla deldiğim deliklere bakın. İplik deliği doldurmuyor. Ve kötü bir görüntü var ortada. Farkındaysanız. Ama diğerlerinde böyle değil. 0.50'lik bir ip kullandım. Şu o ipi de göstereyim. 0.50 milim kalınlığında polyester bir ip kullandım. Bunlarda sorun yok. Tamam. Ama büyük dikişlerde ince uzun görünüyor. Dolu dolu göstermiyor. Bu yuvarlak punch'ta ise delikleri dolduramadığı için, bak şöyle göstereyim, arkayı görüyoruz. Yani çirkin bir görüntü bu. O yüzden punch seçiminiz kadar seçtiğiniz punch'ın yanında kullanacağınız iplik de çok önemli. Buna da dikkat etmelisiniz. Mesela normal şartlarda şununla açtığım, şununla göstereyim. Bununla açtığım bir delikte ben minimum 0.8 milimlik bir ip tercih ederim. Şu an burada 0.5 var. Bu ince uzun dikişleri daha tok, daha dolu, daha gösterişli durması için daha kalın bir ipe ihtiyaç var. Punchlarla ilgili aktaracaklarım bugün bu kadar. Umarım video işinize yarar. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda buluşalım. Sorularınızı dikkate alıyorum. Başka video içerikleri de önerebilirsiniz eğitim serisinde. Onları da ele alırız. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup diğer içeriklerime göz atmanızı tavsiye ederim. Ve bir like'ınızı isterim. Biliyorsunuz kanalın büyümesi için bu çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.